Hemen hemen her insanın vücudunda bulunan bazı benlerde zamanla değişiklikler olabilir. Bu değişikliklerin bir kısmı iyi huylu değişiklikler olup bir kısmı da kanserleşme yönünde değişimlerdir. Cilt kanserleri arasında kötü huylu olan ve malin melanom olarak adlandırılan cilt kanseri deriye renk veren hücrelerden köken alır ve çok hızlı ilerler. Malig melanom lezyonlarının %30'u bir ben üzerinde gerçekleşirken %70'i normal cilt zemininde oluşur. Melanom erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bu dönemde tanı konulmazsa hızla bölgesel lenf düğümlerine ardından tüm vücuda yayılır ve tedavi şansı önemli ölçüde ortadan kalkar. Tümör erken dönemde tespit edilip çıkarılırsa hastaların yaşam süresinde herhangi bir değişiklik olmadan yaşamlarına devam edebilir. Ne yazık ki toplumumuzda yanlış inanışlar söz konusu. Böyle bir lezyon geliştiği zaman bıçak değmesinin kanserin vücuda yayılmasına neden olabileceği düşüncesi tanıda gecikmeye, hatta hastaların hayatını kaybetmesine yol açar. El içi ayak tabanından tutun da tırnak yatağına kadar derinin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilmekle birlikte daha çok güneş hasarının yoğun olduğu vücut alanlarında gözlemlenmektedir. Tarım toplumu olduğumuz için ülkemizde melanom, kronik ultraviyole güneş maruziyetinin daha yoğun olduğu baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Ve şimdi gelelim bu bendeki belirtilere. Melanom, birden hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde gelişebilir. Bu nedenle vücuttaki benlerin yerleşimini ve görünümünü iyi tanımak gerekir ki değişiklikler algılanabilsin. Melanom benleri diğer atipik benlerle karıştırmak mümkün. Bazen melanom normal bir ben zannedilebilir. Aslında o ben başlangıcından beri melanom olabilir. Diğer uyarıcı belirtiler soyulma, sızıntı, kanama veya ben üzerindeki şişlik veya kabartı oluşması gibi ben yüzeyindeki değişikliklerdir. Ayrıca kaşıntı, hassasiyet ve ağrı gibi benle ilgili his değişiklikleri bulunabilir. Ancak anormal görünen bir benin çıkarılması ya da yakın olarak izlenmesi gerekliliği konusunda ilgili hekim sıklıkla dermatolog öneride bulunmalıdır. Benlerin takibinde farklılaşmanın kolay tespiti için A, B, C, D kuralı adı verilen bir metot uygulanmaktadır. Buna göre biraz sonra sizlere sayacağımız değişiklikler gözleniyorsa doktora mutlaka başvurmaya özen gösterin. Peki bunlar neler? A, yani asimetri. Benin bir yarısı diğer yarısına benzemiyorsa renk ve veya şekil olarak. B, border sınır. Benin sınırları düzensizse, girintili çıkıntılıysa. C, kolor yani renk. Benin rengi homojen değilse, kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlası bir arada bulunuyorsa ya da alacalı bir görünüm varsa. D, diameter yani çap. Ben çapı 6 milimetreden büyükse, kabaca silgili kurşun kalem çapından büyük bir bense. Cilt kanserleri melanom risk faktörleridir. Evet, diğer cilt kanserlerinde olduğu gibi özellikle açık tenli kişilerde güneşe aşırı maruz kalma, melanom için de çok önemli bir risk faktörü. Aile fertlerinde melanom öyküsü bulunan kişiler, özellikle de çok sayıda beni olanlar yine risk altındadır. Melanom daha çok açık tenli ve kolay çiğlenen kişilerde görülse de esmer tenli olmak melanoma karşı bir garanti oluşturmuyor. Esmer tenli kişilerde melanom daha çok ayak tabanı ve avuç içinde, tırnak altında veya çok nadiren ağız içinde gelişebiliyor. Evet, şimdi gelelim deri kanseri gelişim riski yüksek olan kişiler kimlerdir? Açık tenli, renkli gözlü, kızıl sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen deri tipindeki kişiler. Uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişiler. Ailesinde deri kanseri malin melanom olan kişiler. Ailesinde ve kendisinde deri kanseri dışında kanser olanlar ve organ nakli hastalar. Anormal görünümlü, nevüsü olan kişiler. Doğumdan itibaren çok sayıda benleri olan kişiler. Evet, şimdi gelelim benlerin takibi neden gereklidir bu sorunun cevabına.
Benler deriye renk veren hücrelerin oluşturduğu deri değişikliğidir. Vücudumuzda çok sayıda ben görülebilir. Bu benlerin bazıları doğuştan, bazıları güneşe maruz kalınması sonucu sonradan oluşabilir. Benler kahverengi, siyah ya da koyu mavi renkte olabilir. Her renk değişikliği ya da kabarıklık ben değildir. Deride var olan değişikliğin ben olup olmadığı konusunda dermatoloji uzmanlarımızdan mutlaka görüş almanız önemli. Özellikle risk altında olanlar, çok sayıda beni olanlar mutlaka bilgisayarlı dermatoskopi yöntemiyle ben haritalamalarını yaptırmalı ve takip altında olmalı. Mevcut bende ani gelişen düzensizlik, renk değişimi, ağrı, kaşıntı ve kanama görülmesi durumunda acilen doktora başvurmanız önemli. Kesinlikle benlerle oynamayın ve sıkmayın. Dermatoskopi ne demektir? Dermatoskopi deri yüzeyi mikroskopisidir. Benlerin ve pigmentli diğer lezyonların tanısında kullanılmaktadır. Bu yöntemde deri yüzeyi ışıklı büyütme sağlayan dermatoskopla incelenir. Daha önceki yıllarda ben takibi el dermatoskopisindeki görüntülerin fotoğrafları çekilerek sağlanıyordu. Bu yönteme bilgisayar eklenerek bilgisayarlı dermatoskopi teknolojisi geliştirildi. Peki bilgisayarlı dermatoskopinin avantajları neler? Bilgisayarlı dermatoskopi ile vücuttaki benlerin haritası oluşturularak noktasal lokalizasyonları belirlenir. Ardından her bir ben için dermatoskopik görüntü alınır ve kaydedilir. Böylece bir sonraki kontrolde elde edilecek görüntüyle karşılaştırma şansı sağlanır. Peki kanser belirtisi olan benlerin oluşmaması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle çocuklarımızda güneşten korunmaya daha çok önem vermek gerekiyor. Çünkü çocuklarda gelişen şiddetli güneş hasarı DNA'da bir takım bozukluklara yol açar ve cilt kanseri riskini artırır. Genellikle UVA ve UVB'ye karşı koruyucular içeren 30 SPF ve üzeri güneş kremlerini kullanın. Güneş koruyucularını güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürün ve gerekirse 3-4 saatte bir yenileyin. Güneşin dik geldiği 11-16 saatleri arasında gölgede kalın. Solaryumdan tümüyle uzak durulmalı. Hatta Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde 16 yaş altında solaryumun yasaklanması önemli. Ve son olarak sizlere tekrar hangi benler tehlikeli bunu hatırlatarak videomuzu noktalayalım. Ben yapınız asimetrikse, benin çevresinde düzensizlik varsa, bende açık veya koyu kahve, siyah, mavi, beyaz ve kırmızı gibi farklı renkler bulunuyorsa, benin çapı 5 milimetreden büyükse, mevcut bir benin yüzeyinde, boyutunda ve şeklinde değişiklikler oluşmuşsa, ben üzerinde kanama veya kaşıntı başlamışsa, özellikle avuç içi ve ayak tabanında bulunan benlerde ve tırnak kenarında ya da tırnakta kahverengi renk değişikliği varsa bunlar malig melanomun işareti olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmak yaşamsal anlamda önem taşımaktadır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Başka seslendirmelerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.